Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karma bir video çekeceğim. Şimdi çok soru var. Buradaki sorulara bakarak size ufak ufak bilgiler vermek istiyorum. Çünkü hala belli kafa karışıklıkları var. Bunu kür dizayn ederken kullanan arkadaşlar yanlışlar yaptığını görüyorum. En azından bu videoyla ufak ufak ışık oluruz size. Öncelikle şöyle bir bakalım. Yani herhangi bir kombinasyon için arkadaşımız yazmış. PCT gerekli midir? Şimdi şunu unutmayın. Hafif kür, ağır kür, işte orta seviyeli kür falan diye bir şey yok. Testosteron işin içine girdiyse 20 günü aştıysanız PCT yapacaksınız. PCT'de şu, yaptığınız kürün şiddetine göre PCT'ye katılıyorum. Tabii ki her kürde yani kesinlikle ve kesinlikle pregnil olacak. Pregnil ona göre ayarlanmalı. Klomenin kullanım süresi, PCT'de atlanan şeyler var mı? PCT'de klenbuterol bile eklenebiliyor. Çoğu kaynak yazmaz bunu. Kreatin, çinko, bunlardan bahsetmiştim. Yani PCT kesinlikle gerekiyor. Onun dışında PCT gerekmeyen kürler ise peptid growth. Bunlar biliyorsunuz zaten steroid grubuna girmiyor. Klenbuterol, oksandrolon gibi şeyler için PCT yapmak gerekmiyor. Fakat yine de ufak tefek baskılama için bir 10 günlük tamoxifen ile ostrojeni dengeleyebilirsiniz. Yani genel olarak PCT gerekli. Hani PCT şu değil, ben hafif yaptım testosteronu, 100 mg yaptım, 500, o değil yani. 20 gün sonra testosteron aldığınız zaman doğal testosteron salgılama durur. Testisler işlevini kaybeder. Onun için PCT yapmanız gerekiyor. Onun dışında şöyle sorulara bakalım. Şimdi bir arkadaşım şöyle uzun yazmış yorum olarak. Katıldığım nokta da var. Bir makale okumuş. Hadım olmayla, kısır olmayla alakalı uzun şeyler yazmış. Katılıyorum ama şimdi şöyle, zaten bu iş hani yan etki %1 bile olsa, %0001 bile olsa risk yoktur. Kullanın diyeceğimiz bir madde değil. Hele profesyonel amaçla bunu düşünmüyorsanız, yani hobi amaçla yapıyorsanız pek de bulaşılacak bir şey olduğunu zaten söylemiyoruz. Ama şunu da bilin, geri dönülmeyen yollar çok böyle senelerce süren kürlerle alakalı bir durumdur. Yani siz 1-2 kür yaptınız, kısır oldunuz, 5 kür yaptınız, böbreğiniz gitti bilmem ne. Gerekli ölçümleri yaparak, sağlığınızı koruyarak bunu yıllarca sürdürebilen milyon tane insan var. Bu tabii bunu savunduğum için değil ama hani zaten amatör düzeyde insanların yapmasını istemediğimiz için yani tercih meselesi olduğu için sorun yok ama hani o okuduğunuz makalelere katılıyorum fakat %100 katılmam mümkün değil. O kadar uzun yazdığınız için de tabii ki bozulmuyoruz. Bir makaleden alıntı olduğu için de çok da hoşumuza gidiyor ayrıca. Teşekkür ederim. Neymiş? Ali Emir Mermer yazmış uzun. Teşekkür ederiz yani bilgilendirmeniz için ama genellikle zaten biz bu bilinçli olan insanlarla çalışıp yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Yani yarışmacı değilse kullanmamasını da öneriyoruz. Yaşı uygun değilse spor hayatı, beslenmesi. Yani bakın şöyle bir şey yok zaten. Bir sihir yok ortada. Beslenme, antrenman ve her şey düzgün olmazsa zaten sadece istediğiniz vücudu hayalinizde görebilirsiniz. Bu çok komplike. Hatta yani düşünün, her şey doğru, dinlenmiyorsunuz, o bile %5, 10, yüzde verirler ya, %70 şu falan, her şeyi %100 yaparsanız bu spordan bir şey alabilirsiniz, yoksa alamazsınız. Mesela şöyle kendimi eleştirerek konuşayım, ben çok zayıf bir çocuk olduğum için başlangıç seviyesinde yani ilaç işlerine ne yazık ki yönlendiren olmadı. Hocamız da ilaç işlerine karşıydı ama ben gizli de olsa küçük yaşta yaptım ve 2-3 sene yaptığım ilaçtan hiçbir verim alamadım. Yani kendimi eleştireyim yani. Boşu boşuna ilaç yapmış oldum. Yani zaman kaybı. Çünkü tam bilinçlenmeden, hiçbir şeyi bilmeden steroidler kullandık. Allah'tan çok büyük böyle yüksek dozlar, sağlığımızı bozacak dozlar kullanmadık. Ama boşuna yaşımız küçükken, testosteron seviyemiz zirveyken ilaç sokup zaman kaybettik yani. Kendimden yola çıkayım ki anlayın diye söylüyorum. Diğer sorulara geçelim. Hep şey soruluyor.
işte eczane ilaçları reçete isteniyor. Tabii ki bunlar reçeteli ilaçlar. Hani tüyo amaçlı olmasın ama yani ne yazık ki tüyo vereceğim. Tanıdık eczane olmazsa alamazsınız. Fakat eczane ilaçları da işte anabolon, sustanon yüksek levelli ilaçlar. Yani bu ilaçlar eczanededir, orijinal kullanın diye bir şey çıkarmayın. Biz bunu profesyonellerle alakalı bir yorumumuz o. Kullanacaksa onlar için yani hangisinin alınıp hangisinin alınmayacağını bilmeleri için bir video çekmiştim. Çok soru geliyor. Reçeteli kolay kolay alamazsınız. Zaten de bulaşmayın yani. Bir uzmanla yapmaya çalışın. Doktor yardımı alın. Ya da işte çok profesyonel bir hocanız varsa yardımcı olacaktır. Bakalım. Mehmetcan vitaminler hakkında video hazırlar mısın demiş. Vitaminler hakkında tabii ki video hazırlayacağım. Çünkü şöyle, natürel insanla steroid kullanan insanların vitamin açığı aynı değildir tabii ki. Doğru bir noktaya temas etmiş. Yani mesela C vitamininde 2 gramlara kadar çıkılır. Normalde 500 ile 1000 miligram yeterken ester formuyla günde 3 kere 4 kere alım yapabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü tüyo var. Mehmet Şen kardeşim en kısa zamanda videomuzu çekeceğiz vitaminle alakalı. Sadece steroid kanalında değiliz. Tabii çok şey yapmak istiyorum ama aşırı yoğunuz. İnşallah hepsine yetişeceğim. Evet, Resul Okan. O da isyanını paylaşmış. Hocam işte anabolik kitapları çok pahalı. Ya aslında pahalı değil ama geldisi gittisi Amazon'dan işte bunun vergisi ne yazık ki Türkiye şartlarında böyle. Ama bence zaman kaybı bilgisiz kalacağınıza 300-500 neyse yani bir protein tozuna 300-400 verildiğini düşünürsek çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki öğrenci arkadaşlar çoğunlukla ama bence kür yapacağınıza anabolik kitabı satın almanız daha mantıklı. Yani işi önce öğrenin, acele etmeyin. Madem yapacaksınız, karar verdiniz. Bir sene geç olsun, kaçmıyor yani. Spor, beslenme ve antrenman şeyiniz gelişecektir. Onun için acele etmeyin lütfen. Ev dostlarım diye nicki olan bir arkadaşım. Sustanon, Primabolon 2 haftada bir kullanma koruyucu almaya gerek var mı diyor. Şimdi koruyucu almaya gerek var mı derken Milk Distil, işte NAC 600 yani karaciğer koruyucular normal natürelle ilaçlı ile alakalı değil. Bence zaten alınmalı. Zaten yüksek protein alıyoruz. Zaten karaciğeri, böbrekleri zorluyoruz. Bu natürel veya ilaçlı arasında böyle milyon ışık yılı fark yok. Ne yazık ki işte ürik asit her şey yukarıya fırlıyor. Natürel bile yapılsa yani natürel yaptığınızda yanlış işte karaciğer böbrek yorulmuyor diye bir şey yok. Tabii ki steroid de ekstra yoruluyor. Mutlaka olmalı. Ama işin içine hafif veya yüksek doz ilaç giriyorsa yani işte ben oksandrolon yaptım hiç zarar görmeyeceğim diye bir şey düşünmeyin. Yine de karaciğer koruyucu işte yüksek sıvı yani sebzenize her şeyinize dikkat edin. İlacın biri, ikisi, beşi yok. Yani ilaç işin içine girmişse karaciğer koruyucular ve vitamin takviyeleri bütün önlemlerinizi alın tabii ki. Pardon şöyle çayını içmiyor diyorlar. İçelim biraz. Mesela şöyle Abdul diye bir kardeşim işte SARMS sormuş. İşte SARMS'tan ne kadar etki aldın? Bu etki anlamında genel bir konuşma yapayım size. Şimdi etki işte hocam diyor şunu kullanmak istiyorum. İşte etkisi ne olabilir? Ne kadar gelişir bilmem ne. İnan bunu hocanın değil 5 tane doktor olsun başınızda yine bilinecek bir durum değil. Hem şöyle fibril sayılarınız yaptığınız yıllar yani şöyle şimdi adam 10 yıl örnek vereyim size 10 yıl inanılmaz bir şekilde sporu yapmış, natürel de yalamış yutmuş, belli bir kas kütlesine gelmiş. Yani 3 kişi var. Diğeri de 1 senelik spor geçmişi var 6 aylık. Diğerinin 3 aylık, diğerinin 5 senelik. Aynı etkiyi ilaçtan hani ilacın bir mucize tarafı yok. Spor geçmişi çok önemli. Kas hafızası her şey ve bu işe antrenman düzeyi hepsi yani bunun şu kadar işte %10 gelişirsin, %20 yani bu hoca gazlarına da lütfen işte şu kadar ilerlersiniz falan kapılmayın. Yani işimizin belli bir kısmı tabii ki motivasyon gaz ama tabii ki gerçekçi olmak lazım. Hiçbir kişinin aldığı etki aynı olmaz.
Evet. Çok özür diliyorum. Şöyle çok soru ve şeyler var. Bazen hocam testojelden sonra PCT gerekiyor mu? 6 ay falan kullansak sorun olur mu? Yaş 17 olduğu için hafif bir şey istiyorum da. Gerçi bu kardeşimle konuşmuştuk. Yaş 17 olduğu için ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Zaten testosteron seviyen yüksek, testogel gibi hafif bir steroid seni nereye götürecek ki yani? Testogel sorusu çok olduğu için de öyle de bir yanıtlama olayım. Testogel kullandığınız PCT gerekiyor mu? Şimdi onu başta söyledim. Testogelde tabii ki PCT hepsinde gerektiği gibi testosteron işin içine girince PCT gerekiyor. Ama bundaki PCT şöyle açıklayayım size. Sadece tamoksifon ve klomenle bile yapıp düzeltebileceğiniz, ostrojeni çok rahat dengede tutabildiğiniz çok hafif bir testosteron. Tekrar söylüyorum. Testosteron işin içine girince PCT gerekiyor. Tabii ki düzeylemeyi siz araştırın, hocanız falan onu zaten yaparsınız. Evet, onun dışında işte Golden Era Fitness sormuş. Hocam %20'ye yakın oranlı birinin bulk kürüne girmesi uygun mudur? Şimdi uygunluk durumu şu. Bunu yapan var ama benim yani nacizane araştırmalarım ve en efektif, en yüksek verimi alacağınız durum şu. %15'te bir makaleden de alıntıdır ve bizim gözlemlerimizin de zaten bunu desteklediğini görüyorum. %15'te falan aslında bulk kürü sona ermeli. Yani vücudu su tutturabilirsiniz ama yağ oranı ne yazık ki tekrar definisyon kürüne gireceksiniz. Yani patinaj çekmek gibi bir şey oluyor. Onun için mümkün olduğunca bulk kürüne başlamadan önce su oranı çok önemli değil. Ödem olabilir vücudunuzda ama %15'in altında olursa hatta yani onlara kadar çekebilirseniz çok daha efektif ve ileri seviye bir vücuda kavuşabilirsiniz. Bu kilo alverler vücudu çok yoruyor. Yani kendiniz bisiklet belirlediniz, yarışmacısınız. Kitap bilgisi bunu %10 der. %20'ye kadar çıkar sezon kilonuzla off kilonuzla. O araları çok açarsanız vücudunuzda deri deformasyonları olabilir. Bunu bilin. O derideki sarkmalar falan da onun içindir yani. Hatta çok yüksek kilodan inen arkadaşlar bunu daha iyi bilecektir. Evet. Bu testojen neymiş ya? Ne kadar soru var. Evet. Evet. Vortex Tot. Hocam selamlar. Şu anda kürde 4. haftamı kullandığım testosteron, piripionat, trembolan, asetat, bunun dozajları işte 1,5 testo falan. İşte bu Vortex Tot yazmış. Yani kürünü yazmış ama bakın şimdi kürdeyken herhangi bir hocaya bir şey sormayın. Artık girmişsiniz. Hatalarınızdan döndürmekten değil yani o kadar çok hoca yorumu var ki kafanız karışır ve motivasyonunuzu kaybedersiniz. Onun için sonuna kadar yapın. PCT'nizi, her şeyinizi düzenleyin. O şekilde işte 3 günde bir Aramidex falan hepsi de doğru. Vitaminler yani ilaç dozajlarını işte nasıl ayarlasan falan şimdi bu sizin kilonuz, adeleniz hatta çıplak gözle sizi görmek lazım ki buna karar verebilelim. Onun için hani buradan kür tarifleri biraz zor. Dilimiz döndüğünce cevaplıyoruz ama durum bu. Onun dışında çok özür diliyorum. Ox'la alakalı değişik görüşler var. Az da olsa hatta bir tane YouTuber kardeşimiz yani bu benim tip videolar çeken bir arkadaşımız baskılayacağını söylemiş. Şimdi baskılasa bile ki yani kısmen doğru baskılasa bile ki o yani oksandrolon PCT dersek bir tamoksifonla bile kontrol altına alabileceğiniz bir durumu var. Onun için çok korkacak bir durum yok. Çok hormonlarınızla oynayacak. Yani en masum hilelerden biri diyebilirim yani size. Evet. Fırat Özul da şey demiş, ifşa videosunda bile isim vermeyecek kadar karakterli. Allah şükür karakterimizden eminiz. Böyle saldırılar olacak. Devam etsinler. Çok önemli değil. Demek ki başarılı bir iş yapıyoruz. Evet. Bir de bir ricam olacak. Lütfen kanalda işte nefret ettiğiniz insanlar olabilir. İyi hizmet alamadınız. Çıkarlarınız ters düştü. Lütfen isim kullanmayın yani.
silmek de istemiyorum, saygısızlık yapmak da istemiyorum ama yok şunu sattı, bunu aldı bilmem ne falan. Yani bir daha çalışmazsınız, olur biter yani. Lütfen isim kullanmayın ya. Yani bizim amacımız o değil yani. Şu iyi, Fikret Hoca iyi, bu kötü bilmem ne falan. Öyle bir onere edilmemize de ihtiyacımız yok. Sağ olun, övüyorsunuz falan ama isim de paylaşmazsanız sevinirim. Evet, şöyle birkaç tane daha soru vardı. Antiöstrojeniklerle alakalı. Antiöstrojenikler şöyle, androjenik değerlere göre hepsinde aynı olmaz. Mesela Arimidex ile tamoksifon arasındaki farkı anlatayım anlamanız için. Onda neden tamoksifonda, onda neden Arimidex diye bununla alakalı bir video çekeceğim ama kısa anlatayım. Birisi tamoksifon ostrojeni dengeler, yani direkt bağlanmasını sağlar ve dengeler. Ostrojenik direkt bloke etmez ve de bu da çok güzel bir şeydir. Ama bazı androjenik çok yüksek olan şeylerde tamoksifon yeterli gelmiyor. Yani direkt Arimidex gibi bloke eden bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Sürekli bloke etmenin de sağlıklı olmadığını düşünürsek işte o 3 günde 4 günde bir kullanmanın mantığı o. Aradaki fark o. Birisi bloke ediyor, birisi dengeliyor gibi düşünün. Ama işte Deka gibi, Trenbolon gibi şeylerde Arimidex daha mantıklı oluyor. Provilonu hepsinde kullanabilirsiniz. Yani onun etken maddesinin onlarla çok alakası yok. Durum bu. Aradaki farkı hani merak ediyorsunuz ya, olur. Aradaki fark o. Nurullah Kaya işte sahte anapolon satıldı bana, işte karbon parma falan isim vermiş. Çok da bilmiyorum, sahte olmayabilirdi ama eczanede olan bir şeyi neden underground olarak satın alıyorsunuz? Hata senden Nurullah kardeşim. Bugün gelmiş Ferhat Agustin. Hocam Trenbolon testosteron ile mi almamız gerekir? Trenbolon testosteronu baskılar. Testosteronla birlikte almanız gerekiyor. Doğrudur. Tek başına olmaz. Aldığınız dozajla doğru orantılı testosteron almanız lazım. Zaten çok ciddi ileri seviye bir ilaç Trenbolon. Zaten Trenbolon'a çok bulaşmanızı istemiyorum ama ileri seviye bir kürler yaptıysanız ve kendinden eminseniz ona artık bir şey diyemeyeceğim. Ertuğrul Makasoğlu. Hocam merhaba. Klen, Ox ve Winstrol küründen sonra bir ara vermek gerekir mi, yoksa standart olarak antrenman günleri kullanabilir miyim? Hayır. Hepsinin reseptörleri artık tıkadığı bir dönem vardır. Yani bunun için Klen mesela 4. haftadan sonra, bunları anlatmıştık ama yine üzerinden bir geçeyim. Kardeşimize böyle bir ışık olsun. Klen 4. haftadan sonra yani çalışmaz. Bir hafta off verip bir 4 hafta daha yapabilirsiniz. Sonra yani bir aylık ara falan gibi vermeniz lazım. Winstrol 8 hafta sonra efektif olarak yararlanamazsınız. Bu ikisini sormuşsunuz. Yani 8'er haftalık bir döngüyle tabii ki ara vereceksiniz. Ben tekrar antrenmanlarda devam edeyim. İlacın çalışma prensibi bu değildir. Aralar vermeniz gerekiyor. Evet. Hocam küre başladım. Birkaç sorum olacak. Lütfen yardımcı olun. İlk soru, kalçamda ağrılar var. Ya şimdi şu, anabolik ilaçlarda devamını okuyacağım ama şunu anlatayım. Ödem konusu ilacın sahteliğiyle fake olmasıyla çok alakalı değil. Ne yazık ki kas arasına girer ve oradan dağılmaya başlar. Bazen bu tecrübelerimden kaynaklı anlatıyorum. Bazı insanlarda hiç ödem olmuyorken bazı, yani düşünün, eczane ilaçları da var yani. Sustanon yapıp böyle küçük bir kavun kadar olan insanlar gördüm yani. Milyon tane böyle insan var. Biraz yani bilimsel olarak söylemeyeceğim ama biraz şans olduğunu düşünüyorum. Ama bundan şunu çıkartmayın. Enfeksiyon, o bölgede kızarıklık, büyük bir kızarıklık varsa ve ateş varsa enfeksiyondur. Bu ilacın işte kalitesizliği ile alakalı sorgulanabilir ama ödem ilaç kalitesiz anlamına gelmez. Ondan onu çıkartmayın. O ağrılar normal ne yazık ki. Yağlı eriklerin sıkıntısı budur. Yavaş yavaş dağılması için aslında sağlığı koruyan bir durum olduğu içindir. Kürde Supratin, Evikap, Apikopal vitamin kullanıyorum. Bunlar nasıl olmalı? Vitaminler için video çekeceğim. Bu çok kısa bir ve önemsiz, üzerinden böyle geçilebilecek bir şey değil. Yüksek antioksidan C vitamini yüksek kullanacağız. Onun dışında magnezyum, D vitamini, yani öyle üzerinden sadece işte bir supradinle geçiştiremezsiniz. Bunu bilin. Ona göre bir video çekeceğiz. Üçüncü sorum ise demiş, kürde supplement takviyesi. Yani bu şöyle, supplement eklenecekse
Hani yekündeki proteininizi ekleyin. Şimdi adam protein tozu kullanıyor, onu kullanıyor, onu kullanıyor. Onun içinde BCA var, onu hesaplamıyor. Boşuna tuvalete çıkmanıza diyorsun aşırı idrar. Zaten proteini yüksek alırsanız aşırı idrarı çıkarsınız. Benim tavsiyem yani glutaminle BCA'dan yana. Bu ikisi yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla abartmaya gerek yok. Besinlerle proteini almak her zaman tercihimdir. Daha gerçekçidir. Katkı maddesi ne kadar az sokarsanız vücudunuza o kadar iyidir. Evet, şimdilik bu kadar. Tabii bir yerde toparlayacağım bunları. Daha çok soru var. Ama son bir şöyle konuşma yapayım. Yani hala başlamak için şunda PCT olur mu bilmem ne olur mu lütfen hani sadece videolarla yetinmeyin. Araştırmalarınızı yapın, okuyun. Sonra yani sağdan soldan alım yaptıktan sonra bak bu böyleymiş, şöyleymiş. Mental olarak ne yazık ki verim alamazsınız. Zaten çok böyle hani rahat alınacak bir şey değil. Psikoloji, sağlam bir psikoloji gerekiyor çünkü bu steroid %1 bile risk olsa, %5 de olsa yani sonuçta sağlık için risk olan bir şeyi çok iyi araştırıp yani 100.000 kere düşünüp hayatınız uygunsa ve profesyonel anlamda bu işi yapacaksanız, bu işe aşıksanız steroidle bu işi yapmaya çalışın. Yoksa hayal kırıklığı, gelişememek ve sağlık sıkıntısıyla sona erer. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yakın zamanda videoları biraz hızlandıracağım. Ara verdim ama hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.